Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu güzel böyle minik bir cüzdan ya da el çantası ya da böyle bir telefonunuzu koymak için kullanabileceğiniz pratik bir minik bir çanta yapacağız. Birlikte fermuar kısmı var. 4 motiften oluşuyor. Buraya küçük bir de püskül yaptım. İç tarafına da astar diktik arkadaşlar. Şöyle de göstereyim iç tarafını. Gerçekten çok kullanışlı minik bir çanta oldu ya da bir cüzdan oldu. Artık siz nasıl kullanmak isterseniz de telefonunuzu da içerisine koyabilirsiniz. Böyle de kullanabilirsiniz. Yaparken ben koton ip kullandım. Tığ numaram 3 milim. Yine de göstereyim. Videoda da normalde gösterdim ama yine de göstermek istiyorum. Sizleri de çok bekletmeden o zaman hemen bu güzel minik çantamızın yapılışına başlayalım. Evet, öncelikle motifimizi yapmakla başlayalım arkadaşlar. Bunun için ben böyle pembe ve mavi ipler kullanıyorum. Siz tabii ki istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Tığ numaramsa 3 milim arkadaşlar. Şimdi ben mavi ile başlamak istiyorum. Şöyle öncesinde bir sihirli halka yapacağız. Bunu buradan tutuyorum. Buradan sabitleyip ipimi ters çeviriyorum ve burayı bırakmıyorum arkadaşlar. Tığımı içerisinden geçirip 1 2 3 zincir çektim. Şimdi şunu da biraz sıklıyorum. Üzerine doladım. Boşluğumuzun içerisine battım. Buraya 1 2 trabzan yaptım. Yine üzerine doladım. Yine bir tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada zincirimizi de sayarsak 3 tane ikili trabzanımız olmuş oluyor arkadaşlar. Araya bir zincir çekiyorum. Üzerini doladım. Hepimizin bildiği bir motif aslında ama bilmeyenler için ben yine de detaylıca göstermek istiyorum. Yine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine araya bir zincir çekiyoruz. Buraya toplamda 4 tane yuva yapacağız. Yani 3'er tane ikili trabzandan aralarına bir zincir çekerek yuvalarımızı oluşturacağız. Şurayı da göstereyim size. Şimdi 3 tane yuvamız oldu. Burada 1, 2 ve 3. Yine araya bir zincir çekeceğim. Yine 3 tane ikili trabzan yapacağım arkadaşlar. Evet, yine araya bir zincirimi çektim. Son yuvamı da yaptım. Şimdi tam şurasına batacağız arkadaşlar. Almıyorum. Üzerine batıyorum buradan. İçerisinden çıkardım ve geçirdim. Burada bunu kaydırma yaparak tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekerek üzerini kilitledim. Şimdi ipimi keseceğim. Şöyle keselim ipimizi. Bunu da buradan çıkartalım. İlk göbek kısmımız tamam arkadaşlar. Şimdi şu sihirli halkamızın ipini çekebildiğiniz kadar çekin arkadaşlar. Böyle çekebildiğiniz kadar çekin. Bu arada kullandığım ip koton ip. Başka bir iple de yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Ama koton iple daha hoş durduğunu düşünüyorum. Ve şimdi şöyle arkasından ipimi geçirip buraya bunu sabitliyorum. Ve bu ipimi arkada gezdireceğim. Bunun için daha ince uçlu bir tığ kullanıyorum. Çünkü aynı tığla yaparsanız zorlanabilirsiniz. Ben şimdi ipimi temizleyeyim arkadaşlar. Çünkü sonradan uğraşmayalım. Sonradan çok uğraştırıcı olabiliyor. Arka tarafını sakladım. Geri kalan ucunu da kestim arkadaşlar. Şimdi ikinci sırasına geçeceğiz. İkinci sırasına geçerken şunları buraya koyalım. İkinci sırasına geçerken pembeyle devam edeceğim. Şimdi burada bir tane başlangıç için bir zincir yapıyorum. Bunun üzerine doladım arkadaşlar. Bunu da bu parmakla tutuyoruz kaymasın diye. Şu ipimi de arkada gezdireceğim. Yok edeceğim.
İlk önümüze gelen boşluğun içerisine batıyorum. Bu ipimizi buradan tutalım ki kaymasın. 1 2 kere de çıkarttım. Buraya bir ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi tekrar batıyorum. İkili trabzan, yine ikili trabzan. Şimdi köşeleri oluşturmaya başlayacağız. Aralarına zincir çekmiyorum. Bu bir köşemiz. Bunu sonrasında tamamlayacağım. Tam köşemiz köşeli durması için. Şimdi şuraya batıyorum. Burayı da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Buraları şunu göstereyim ama sonrası hep aynı zaten. 1 2 3 tane ikili trabzan, araya bir zincir, yine aynı boşluğun içerisine 3 tane daha ikili trabzan yaparak köşelerimizi oluşturuyoruz. Burada olduğu gibi şunu da geriye çekeceğim, şu ipimi. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan. Buraya geçerken bu şuradaki boşluğa burada zincir yapmıyoruz. Direkt geçiyoruz ve köşelerimizi yapıyoruz. Şuraya gelene kadar ben yapayım. Sonrasında şurasını da göstereceğim size. Evet, ben buraya kadar geldim arkadaşlar. Şimdi burasında yarım yapmıştık. Onun amacını size göstermek için şurada bitirdim. Burada yarımla başlarsanız köşe kısımlarınızda daha sağlıklı olur. Çünkü köşe kısmımız tam olarak köşe biçiminde çıkmış olur. Hani burada bitirdiğimiz zaman biraz böyle kıvrım çıkıyor. O kıvrımı yok etmek için bu yöntemi yaparsanız, yani bu şekilde yaparsanız köşeleriniz tam köşe şeklinde çıkmış olacak. Şimdi ikinciyi de yaptığım araya da bir zincirimi çektim ve burada başladığımız yerin tam başına batıyorum. İçerisinden geçirdim. Kaydırma yaptım. Buraya da bir zincirimi çekip artık ipimi kesebilirim. Şimdi şöyle size gösterebilirim. Köşelerimiz gayet belirgin. Bu şekilde motifimiz ortaya çıkmaya başladı. Şimdi ikinci sıramızı tamamladık. Üçüncü sıramıza geçeceğiz. Yine mavi ile devam edeceğim. Yine aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Yalnız burada sadece köşelerimize köşe olarak devam edeceğiz. Bu orta yerlerine 3 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Yine başlarken aynı şekilde başlıyorum. Onu size göstereyim. Köşemi, başlangıç yerim her zaman köşeden başlıyorum. Buraya 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra yan tarafa atlıyorum. Bir köşemi yarım bırakmış oluyorum aslında. İki köşem tam, yani motifim kare şeklinde çıkması için yan tarafa geçip yan tarafa 3 tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonrasında köşeler olarak devam ediyoruz ve az önce yaptığımız gibi buraya gelip bir zincir çekip şu başlangıç yerine batıp motifimizi tamamlıyoruz. Ben size şöyle göstereyim. Burada öncesinde yaptığım bir motifim var. Bu da aynısı. Çünkü bu motiflerden 4 tane yapacağız. Ben size yine de şöyle göstermek istedim. Böyle bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor motifimiz arkadaşlar. Ve bu sırasını istediğiniz kadar da büyütebilirsiniz. Mantık hep aynı şekilde ilerliyor. Şimdi ben bu motifimi de bitireyim. Sonrasında devam edelim. Evet, ikinci motifimi de bitirdim arkadaşlar. Şöyle gösterebilirim size. Bu son sırasında ben burada toplam 1 2 3 4 sıra yaptım. Son sırasında 2 boşluk. Yani köşeleri köşe olarak yapıyoruz. Orta yerlerinde 3'er tane ikili trabzanlar yapıp bu şekilde bitirdim arkadaşlar. Şimdi bu iki motifimizi birbirine böyle birleştireceğiz. Bu iki motifi birbirine birleştireceğiz. Yalnız ben size hazır şu an az önce yaptığım, birleştirmiş olduğumu göstereceğim. Sonrasında size de nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Burada da benim birleştirmiş olduğum iki motifim var. Bunlar da aynı şekilde yaptım. Böyle bu şekilde de birleştirmesini yaptım arkadaşlar. Böyle ilmek alarak karşılıklı bir şekilde. Buralarına da böyle yarım trabzanlar geçtim. Aynı renkten. Sonrasında şimdi ikisini de, iki parçayı da aynı şekilde yapacağız. Bunları arkalı önlü birbirlerine bağlamış olacağız arkadaşlar. Ama size ilk önce şunu birleştirmeyle başlayalım. Şimdi bu kısımlarını birleştireceğiz arkadaşlar. Ben mavi ile devam edeceğim. Başlangıç için bir tane
zincir yapıyorum. Sonra motiflerimiz böyle bize doğru bakacak. Terslere değil. Böyle düz tarafları bize doğru bakacak. Yani bunlar bakıldığı zaman düz tarafları böyle, yani terslere sırtlarını dönmüş oluyor aslında. Şimdi bunları buradan alıyorum arkadaşlar. Önce şu orta boşluğumuz var. Orta boşluğun içerisine batıyorum. Ve karşı tarafın orta boşluğun içerisine batıyorum arkadaşlar. İpimi buradan alıp bunları önce sabitliyorum. Şimdi biz şu kanatlarını çalışarak motifimizi birleştireceğiz. Aynı şekilde bunun da bu tarafındakileri alarak. Yani şöyle ilk önümüze gelenin kanadına batıyorum. Önden tarafta olanı, karşı taraftakinin de dış tarafta olanınkini alıyorum. Üzerine dolamadım tığımın. Burayı içerisinden geçirip bir tane sık iğne yaptık. Yan taraftakinin kanadını aldım. Bunun da aynı şekilde içerisinden geçirip sık iğne. Şöyle buraya kadar biraz ilerledim sizlere göstermek için arkadaşlar. Bu şekilde de şeklimiz ortaya çıkıyor. Ben şimdi başa kadar ilerleyeceğim bu şekilde. Bakın şurada görüyorsunuz zaten. Şu kanadını alıyorum. Karşı tarafında buradan kanadına batıyorum. Alıp sık iğnemi yapıyorum. Ben şimdi başa kadar bitireyim arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. En sona geldim. En sonda da yine o köşe boşluklarına battım arkadaşlar. Burada yine bir tane sık iğne yaptım ve bir tane de zincir çekip artık burada ipimi kesiyorum. Hemen size de şöyle gösterebilirim. Çok güzel, düzgün bir şekilde çıkmış oluyor. Çünkü ben bunun etraflarını da aynı şekilde mavi yapacağım. Bu şekilde tamamlamış olduk motifimizi arkadaşlar. Şimdi burada yaptığım gibi şu üst kısmını yapacağız arkadaşlar. Bunun için ise yarım trabzanlarla yapıyoruz. Hemen yine mavi rengimle başlıyorum. Yine başlangıç zincir yaptım. Üzerini doladım. Tam buradan düz tarafı bize bakacak şekilde yine köşe kısmına batıyorum. Köşe kısmına buradan ipinizi tutun ki kaymasın. Bir tane yarım trabzan yaptım. Şimdi artık şu hep tepelere çalışacağız arkadaşlar. Tepelerine batarak yarım trabzanlarla dolduracağız. Bu sıraları da böyle olduğu gibi bu şekilde ben yaptım. İsterseniz farklı renkli, aynı renkli de yapabilirsiniz. Benim gibi de yapabilirsiniz. Buraya batalım. Yarım trabzanlarımızla dolduralım. İstediğiniz kadar sıra yapabilirsiniz. Ben burada şöyle göstereyim size. Ben burada 3 sıra yaptım. Mavi, pembe ve mavi tekrardan. Siz ne kadar isterseniz o kadar yapabilirsiniz ama bu yeterli olacaktır. Şimdi ben bu 3 sırayı tamamlayayım arkadaşlar. Sonrasında devam edelim. Şurada küçük bir detayı da göstereyim size. Çünkü tam orta yere geldim ben. Burada orta yerde benim yaptığım bu köşeye bir tane batıyorum. Yarım trabzanımı yapıyorum. Buraya orta yere tam şuraya arkadaşlar batıyorum. Bunları da arkada gizleyeceğim tabi. Buradan ipimi çıkartıp ipim çıkmadı. Burada ipimi çıkartıyorum. Buraya da bir tane yarım trabzan, köşe kısmında da bir tane yarım trabzan. Yani burada bu köşelere ve ortaya da bir tane yarım trabzanlarla doldurduk. Bundan sonra hep aynı. Zaten diğer sıramızda direkt üstlerinde çalışarak devam ediyoruz. Bitiş yerlerinde ise yine bir zincir çekip bitiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında diğer ipimizi alıp burada ilk yaptığımız trabzanın tepesine batarak devam ediyoruz. Evet arkadaşlar,
İkinci parçamı da tamamladım. Bu şekilde ortaya çıkmış oluyor. Şimdi bunları böyle iç tarafa geliyor. Bu dış tarafa geliyor. Yani bu yüzleri, dış tarafları dışa bakacak. Böyle bu şekilde hazırlayacağız. Gerçekten çok güzel oluyor. Çok tatlı bir renk. Şimdi ben bunun ağzına, yani şu kısmına fermuar yapacağım. İçerisine astar dikeceğim. Ve kenarlarını da en sonunda birleştireceğiz. Size şöyle göstereyim. İlk önce astarını keseceğim ben. Astarını buraya dikeceğim. Diktikten sonra buna uygulayacağım arkadaşlar. Yani şöyle olmuş olacak. Bunu buraya, bunuysa buraya böyle bu şekilde yapmış olacağız. Bunlar böyle bu şekilde olacak. Etrafı da kapalı olacak. Hemen bunun için başlayalım. İstediğiniz bir astarı kullanabilirsiniz. Hatta böyle keçe kullananlar falan oluyor. Tabii arzuya bağlı, isteğe bağlı. Tamamen nasıl isterseniz ince bir kumaşta kullanabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Böyle puantiyeli bir kumaş kullanacağım. Şimdi kumaşımı, çok ince bir kumaş böyle. Bu tam burasından tutup yapacağım arkadaşlar. Yani burası alt tarafını dikmemize gerek kalmayacak. Şöyle hemen motifimi alıyorum. Motifimi üzerine koyup bunu ölçüyorum arkadaşlar. Çok hafif de şuradan böyle, pardon, şöyle göstereyim. Şuradan çok hafif bir pay bırakıyorum ve buradan da bir pay bırakacağım. Hafif de buradan bir pay bırakacağım arkadaşlar. Şimdi ben bunları keseyim. Ha tabi dilerseniz böyle boşta kullanabilirsiniz. Direkt böyle fermuarınızın üzerine de bunu dikebilirsiniz. Ama böyle astarlı yapmak isterseniz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Böylelikle ben alt kısmını dikmeyeceğim bunun. Çünkü alt kısmını birleşik oluyor. Sadece yan taraflarını teyelleyeceğim. Ve üstünü de fermuarıma dikeceğim arkadaşlar. Böyle kalın sağlam da bir ip kullanıyorum. Şimdi bu kumaşımı da kestim. Hizalayıp tam boyunda kestim arkadaşlar. Böyle. Şimdi şu yanlarından bir pay bıraktım. Böyle çok hafif olacak şekilde. Bu iç tarafına denk gelecek. Bir de bu tarafı da dış tarafına doğru gelecek. Yani biz açtığımız zaman böyle iç tarafını görmüş olacağız. O yüzden bunu böyle tersten dikeceğim arkadaşlar. Şimdi ben bu iki kısmını dikeyim. Normal iğne ile dikiyorum arkadaşlar. Bir de şunu size belirtmek istiyorum. Ben bunu böyle dikeceğim. Diktikten sonra bir de geri döneceğim. Boşlukları dolduracağım arkadaşlar. Şu geriye kalan şuradaki yerleri de dolduracağım ki daha sağlam olması için. Bakın buradaki gibi şurada bunun baş noktasına batırıyorum. Böyle bu şekilde yaparak çift bir şekilde dikmiş oluyorum. Böylelikle de daha sağlam olmuş oluyor arkadaşlar. Astarımın yanlarını diktim arkadaşlar. Şimdi fermuar kısmını dikeceğim. Fermuar kısmını da aynı şekilde böyle hizalıyorum tam. Çünkü bunun üzerinden şuralarına dikkat etmemiz yeterli. Bunu sonradan böyle ortalarına kıvıracağız. İç tarafa saklayacağız. Eğer çok büyükse kesebilirsiniz fermuarınızı. Benimkisi ideal olduğu için sadece kenarlarını kıvıracağım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İlk önce bunu bu taraftan dikeceğim arkadaşlar. Diğerini de, bu kısmını da buraya dikeceğim. Bunu açarak yapacağım. Ondan sonrasında da motifimizin üzerine dikeceğiz. Hatta şöyle söyleyeyim size. Bu astarımızın olduğu kısmı böyle dış taraftan. Bunu böyle katlayacağım. Bunu buraya böyle dikeceğim arkadaşlar. Diğerini, yani diğer tarafında aynı şekilde buradan katlayıp dikeceğim arkadaşlar.
Ondan sonrasında da motifimizi direkt bu fermuarlı kısmı burasına böyle dikeceğiz arkadaşlar. Astarlı kısmımız da burada kalmış olacak. Şöyle hemen başlayalım. Ben böyle bir hizalıyorum. Tam yani fermuarımızla hemen hemen eşit bir şekilde şöyle göstereyim. Fermuarımızla hemen hemen eşit bir şekilde, yani şuralardan başlamam yeterli olacak astarını dikmem için. Böyle astarımın da dediğim gibi bunu şöyle katlayacağım. Buradan dikmeye başlayacağım arkadaşlar. Önce şöyle astarımın dış tarafa doğru bir kez katlıyorum hizalamak için. İsterseniz buraları iğneyle de tutuşturabilirsiniz. Böyle bu şekilde katladım. Bu tarafı dış tarafı, iç tarafı pardon. Burası içte, dış tarafı içe gelecek. Şimdi ben bunu böyle güzelce şuradan tutuyorum arkadaşlar. Tam şu kısmından başladım. Böyle güzelce hizaladım arkadaşlar. Bu şekilde dikiyorum. Diğer tarafını da aynı şekilde dikeceğim. Şöyle dikkatlice gitmeye özen göstermeye çalışıyorum. Ben şimdi fermuar kısmında astarımızı tamamen dikeyim. Sonrasında devam edelim arkadaşlar. Evet, bu şekilde diktim arkadaşlar. Şöyle iç tarafını size gösterebilirim. Düz tarafı iç tarafa denk gelmiş oluyor. Şöyle kapattığımız zaman fermuarlı kısım buraların zaten tekrar motifimizi geçireceğiz. Zaten iç tarafta da şeylerimiz yok. İzlerimiz yok. Şimdi arkadaşlar şunu böyle biraz daha açalım. Şimdi artık motifini üzerine dikeceğim arkadaşlar. Bunu yine isterseniz aynı renk ya da farklı renkte kullanabilirsiniz. Buradan böyle hizalıyorum yine. Buradan tutup arkadaşlar artık böyle şuradaki ilmeklerin ortalarını bata bata yapacağım. Önce şuradan bir iğnemi geçiriyorum. Buradan ilk şuraya bunu sabitledim. Şimdi dediğim gibi bunun tam şu yerlerinden arkadaşlar geçiriyorum. Belli olmayacak ama yine de siz bilirsiniz. Eğer isterseniz farklı bir renkte kullanabilirsiniz. Böyle bu şekilde yaparak bütün fermuar kısmını bu şekilde dikelim arkadaşlar. Sonrasında sadece şu kısımlarını birleştirmek kalacak. Ben şimdi iki kısmını da bu şekilde yaparak dikeyim. Tamamlayayım fermuar kısmını arkadaşlar. Sonrasında da bu yan taraflarını birleştirmemiz kalsın bir tek. Bakın görünmüyor da zaten. Arkadaşlar evet, iki kısmını da tamamladım. Bu şekilde diktim. Şöyle göstereyim. İç tarafı bu şekilde oluyor. Hiç de belirgin değil. Astarlı kısmımız böyle bu şekilde iç tarafı olacak. Bunlar da bizim motiflerimiz. Bu şekilde bunları birbirlerine bağlamış olduk. Şimdi geriye bizim etrafımızı tamamlamak kaldı. Bunun için ise hemen şöyle fermuarımızı kapatalım. Bakar mısınız, dış tarafı da böyle bu şekilde görünecek. Gerçekten dikiş izlerimiz de o kadar belli değil. Yani çok güzel oldu bence.
Bu arada dikişten de hiç anlamam. Onu da size hemen belirteyim. Eğer hata yaptıysam kusura bakmayın. Şimdi şu yan taraflarına geçeceğiz arkadaşlar. Hemen yan tarafları içinse şu iki kısmını ilk önce birleştireceğim. Sonrasında bunları iç tarafa doğru katlayıp bunları birleştire burada bitireceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Öncelikle şöyle bir başlangıç zinciri yaptım. Sonrasında arkadaşlar şuralarını bir düzeltelim. İplerimizi düzeltelim. Bunların hepsini içeri doğru sıkıştıracağım. Önce şu son yaptığım ilmeklerin üzerine battım. Buraya hemen şöyle ipimi de alıp içerisinden geçiriyorum. Geçiremiyoruz. Burası biraz zahmetli ama sonrasında olacak. Buraya hemen sık iğnemizi yapalım. Burası başlangıç yerimiz olsun. Şunları da böyle araya sıkıştırdım. Şimdi üzerlerine dolamıyorum. Karşılıklı bir şekilde ipimi buradan alıp şu başlangıç ve son yerleri biraz sizi şey yapabilir, zorlayabilir ama ondan sonrası kolay gelecek. Ve karşılıklı bir şekilde sık iğnelerimi yapmaya başladım arkadaşlar. Ve bunlar bizim yarım trabzanlarımız. Bunun içerisinden de bir tane geçirdim. Köşemize geldik. Köşemize hemen artık karşılıklı bir şekilde bunları birleştirmeye başlayacağız. Tepe noktalarına batıyorum arkadaşlar. İsterseniz boşlukları da batabilirsiniz. Şu tepe yerlerine batıyorum karşılıklı bir şekilde arkadaşlar. Ve sık iğnelerimi oluşturuyorum. Bundan sonrası zaten böyle bu şekilde dolandırarak diğer ucumuza kadar böyle yapacağız arkadaşlar. Ben biraz ilerleteyim size nasıl göründüğünü göstermek için, sonrasında da tamamlayacağım. Şu tepe noktalarına bakın. İsterseniz boşluğa da batabilirsiniz ya da şu tepe noktalarını da batabilirsiniz benim gibi. Köşelere gelince köşedeki boşluğumuza batıyoruz. Karşılıklı bir şekilde yapmaya özen gösterirsek daha güzel olur. Hemen şurasını da göstereyim size. Şu tam orta yerine geldiğimiz zaman şu köşe kısmı var. Bu ipleri de içeri saklayacağım, alacağım. Onları da alarak öreceğim. Şu köşelere bir tane sık iğne, şu orta yere bir tane sık iğne, sonra tekrar köşeye sık iğne yapıp sonrasında devam edeceğiz. Ben size nasıl göründüğünü de şöyle göstermek istiyorum hemen. Arkadaşlar bu şekilde de ortaya çıkmış oluyor. Şimdi şurasını dediğim gibi bir köşeye battım. Şimdi diğer köşeye batacağım. Pardon, orta yere batacağım şu an. Ve karşı tarafın orta yerine batacağım arkadaşlar. Şu orta yerine batıyorum. İpleri de araya sıkıştıralım. Karşı tarafında orta yerine batıyorum. İpleri de içeri alıyorum. Buradan ipimi çıkartacağım. Kusura bakmayın, biraz ters tarafıma geliyor. O yüzden durdurup düzelttim arkadaşlar. Daha fazla uzatmamak için. Bu şekilde orta yeri de almış oldum. Şimdi şu diğer köşemize yine aynı şekilde batacağım. İsterseniz bu ipleri sonradan da saklayabilirsiniz. İç taraflara doğru. Ama şimdiden saklarsanız daha iyi olur. Almadan tabii ki de batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz bu şekilde.
Sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Karşılıklı bir şekilde gelecek şekilde trabzanlarımızın tepe noktalarına batarak sık iğnelerimizi oluşturuyoruz. Ben şimdi bu tamamen dolandırayım, bitireyim. Bitmiş halinde sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, çantamı tamamen bitirdim. Kenarlarını da birleştirdik ve şuraya da böyle minik bir püskül yaptım. Tam açma yerine. Şöyle açıp sizlere iç tarafını da göstereyim. Gerçekten hem pratik hem güzel hem kullanışlı. İsterseniz bir cüzdan olarak böyle elde taşımak için kullanabilirsiniz. İsterseniz telefonunuzu içerisine koyabilirsiniz. Telefon da çok güzel duruyor içerisinde. Böyle küçük bir cüzdan olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.